Merhaba sayın hocalarım. Bugün travma bilgili öğretim üzerine konuşacağım sizinlerle. Müfredatınızı ve sınıf içi uygulamalarınızı travma bilgili hale getirmek için neler yapabileceğinizi konuşacağız. Bu Trauma Informed Teaching'i Türkçe'ye tercüme etmeye çalıştım. Bence en iyi tercüme travma bilgili öğretim. Hepiniz biliyorsunuz, aynı ülkede yaşıyoruz. Son yıllarda siyasi, ekonomik, sosyal çalkantılar öğrencilerde kaygı yarattı. Bunun üstüne bir pandemi geldi. Çok zor bir dönemden geçti öğrenciler. Bunun üstüne bir tane de deprem geldi. Ve toplu keder sürecindeyiz şu anda. Birçoğumuz çaresiz hissediyor, suçlu hissediyor, utanç hissediyor, yetersiz hissediyor. Bunun doğal sonucu da travma. Travmanın öğrenciye etkisi: bir, odaklanması zorlaşıyor; iki, öğrenmesi zorlaşıyor; üç, öğrendiklerini muhafaza etmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla eğitimimizi kurgularken, düşünürken bu travmanın etkilerini en aza indirecek şekilde bir kurgu hazırlamamız gerekiyor. Bu alanda uzmanlar var arkadaşlar. Travma bilgili eğitim konusunda uzman Dr. Janice Carello'nun bir yazısını size anlatmaya çalışacağım. İçerik benim içeriğim değil. Dolayısıyla elimde gördüğünüz kağıttan destek alarak okuyacağım. Ama Dr. Carello'nun blogunu da ekranda görüyorsunuz. Kuvvetle tavsiye ederim. Ben rahatlatıcı buldum, güçlendirici buldum ve sınıfta biraz daha sınıfa güvenle girmemi sağlayacak içerik olduğunu düşünüyorum orada. Herkese tavsiye ederim. Müfredat ve sınıfta ne yapabiliriz? Bu konuda konuşacağız. 4 alanda belli bazı tavsiyelerde bulunuyor Dr. Carello. 1, güvenlik, safety; 2, güvenilirlik, trustworthiness; 3, destek, support; 4 de yetkilendirme, empowerment. Bu alanlarda müfredatta ve sınıfta neler yapabileceğimizi konuşacağız. Güvenlik, öğrencinin kendisini sınıfta güvende hissetmesi gerekiyor. Saygı ve kabul gördüğünü hissetmesi gerekiyor. Böyle bir atmosfer yaratmaya çalışmamız lazım. Yani zaten eğitimde bu önemli ama şimdi daha da önemli. Buna bağlı olarak da hata yapmaya teşvik edilmesi lazım öğrencinin. Hatalardan çekinme duygusunun en aza indirilmesi lazım. Spesifik öneriler: lütfen müfredata tekrar bir travma gözüyle bakın ve olabildiğince basitleştirin. Yani 3 tane büyük proje varsa 2 büyük projeyle bu olur mu acaba? 12 konu üzerinde duracaksak 8 konu, 9 konu, 10 konu üzerinde durarak neredeyse yapmak istediklerimizi yapmamız acaba mümkün olur mu? Dersin bütünlüğünden ödün vermeden ne tür detayları dışarıda bırakabilirim? Bunu düşünmekte fayda var. Bir de sınıf içerisinde de yüksek riskli ve yüksek değerli değerlendirmeler yerine, yani %40'lık bir dönem sınavı yerine mesela daha sık yapılan düşük puanlı quizler olması öğrenciyi rahatlatacak, kendisini daha güvende hissetmesini sağlayacak. Bir de ilk 2-3 hafta belki değerlendirme yapmayarak öğrencilerin biraz daha normale dönmesine, soluklanmasına fırsat vermek iyi olabiliyor. Sınıfta sakin olmamız gerekiyor, ajite olmamamız gerekiyor. Ne kadar isyanla dolu olsak da, ne kadar kızgın olsak da sınıfta olabildiğince sakin olmamız gerekiyor, pozitif olmamız gerekiyor. Öğrencilere karşı normalde olduğumuzdan da belki daha kibar olmaya çalışmamız gerekiyor ve çok olumlu geri bildirim vermeye çalışmamız gerekiyor. Sonuçlar mükemmel olmasa bile övgü sunmak, çabayı kutlamak, olumlu geri bildirimler öğrencilerin iyileşmesine destek olacak. İkinci noktaya geçiyorum. Güvenilirlik. Güven ve şeffaf yaratmamızı sağlıyor yine bu sınıf içerisinde. Bütün etkileşimlerde tutarlı, güvenilir ve dürüst olmak son derece önemli. Zaten yani eğitimde bu bir şart, biliyorsunuz. Outline belirliyorsunuz, müfredat belirliyorsunuz, dönem başında öğrenciye duyuruyorsunuz. İlkelerin net olması gerekiyor. Bunun önemi artık daha da fazla. Değişiklik yapmamak daha da önemli.
Hedeflerin çok net olması lazım. Öğrenci nasıl değerlendireceğini çok net bilmeli. Rubriklerin açıklanması lazım öğrencilere. Ödev talimatlarının çok net olması lazım. Böylece öğrencinin o belirsizliği ortadan kalkacak, adalet duygusu pekişecek. Bir de hani bunu baştan anons etmenizi önermiyorum belki ama zorluklarla karşılaşan öğrenciler çıkacak. Ödevini geç teslim eden, bir sınav kaçıran falan. Burada geçmişte olduğumuzdan biraz daha esnek olmamız öneriliyor. Telafi çözümleri, alternatif çözümleri yaratma konusunda biraz daha yaratıcı olmamız öneriliyor. Ders içinde ise bazı ritüellerin ve rutinlerin geliştirmesini öneriyor Dr. Corello. Mesela her dersin başında hani hafıza da biraz geriye gitti ya, geçen dersin bir kısa tekrarı. Bazılarınız bunu zaten yapıyordur ama bu dönemde bu daha da önemli. Veya dersin sonunda dersin kısa bir özeti, bir sonraki derse öğrenciyi zihinsel hazırlamak için küçük bir egzersiz. Mesela işte bu derste öğrendiğiniz en önemli 3 şey nedir? Hangi konularda biraz daha derine dalmak isterdiniz falan gibi böyle reflection dediğimiz hani yansıtma ya da yansıma, öğrencinin kendi düşündüklerini öğrendiklerini bir kafasından geçirme ritüelleri öneriyor. Bir de hafıza etkilendiği için daha fazla hatırlatmaya ihtiyaç var. Yani ben işte sınavın pazartesi günü olacağını size söylemiştim, zaten müfredatta yazıyor demek yerine bunu belki 2 defa, 3 defa hatırlatmak gerekiyor. Ödevlerin bitiş tarihlerini tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. 3. konumuz destek. Burada siz çok önemlisiniz. Öğrencilerin size ulaşabilmesi çok önemli. Ama ruh sağlığı sorunlarını yönetmesinde kalifiye değiliz biz. Bu alanda bir ekspertizimiz yok ve bunu improvize etmeye çalışmamalıyız. Kampüs içi ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirmemiz gerekiyor öğrencileri. Özellikle bu dönemde bu toplu etkinlikler, kulüp etkinlikleri daha da önem kazanıyor. Bunların sınıf içinde duyurulması önemli. Derste konuk konuşmacıların getirilmesi önemli. Mümkünse derslerin kaydedilmesi ve öğrencilerin isterse dersi yeniden izleyebilmesini sağlamak önemli. Çünkü hem daha yavaş öğrenebiliyorlar çünkü kafa dolu, reddediyor yeni malzemeyi, hem de hafıza sorunları var. Bu yüzden derslerin videolarının olması çok çok önemli. Öğrencilerin sınıflarda, sınıfın içinde, sınıf içi konularına geçiyorum, rahat ve değerli hissetmelerini sağlamamız gerekiyor. Yani ayrıntılara girmenizin gereği yok ama kendi duygularınızı da konuşmaktan kaçınmamak gerekiyor. Yani öğrencilere nasılsın diye daha çok sormamız gerekiyor. Belki her derse başlarken bugün nasılsın Ahmet, bugün nasılsın Ayşe, arkadaşlar nasılsınız falan gibi sorular sormakta. Hani burada sadece aslında onların duygularıyla da ilgilendiğinizi, iyi olma halleriyle de ilgilendiğinizi mesajlıyorsunuz. Önemli bu. İşler nasıl gidiyor diye sorabilirsiniz. Sorun var mı? Öğrenebildiniz mi? Sınav nasıl geçti? Ödev zor mu? Yani bunları normalde belki yapıyorsunuz ama daha fazla yapmakta fayda var. Modulating the cognitive load diyorlar buna beyinciler. Zihinsel yükün dalgalandırılması. Ben eğitimde bunun altın anahtar olduğunu düşünüyorum. Her hocanın her derste zihinsel yükü sabit tutmaması gerektiğini düşünüyorum ve dalgalandırması gerektiğini düşünüyorum ama travma ile karşılaşmış öğrenciler için bu iyice önemli hale geliyor. Yani derste başlayıp böyle tak 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 üst düzey bir bilişsel yükte konu işlemek hiç doğru değil. Şu anda iyice yanlış hale geldi. Arada bir öğrenciyi bir aşağı indirmek gerekiyor. Ne bileyim, konuyla ilgisiz bir video açabilirsiniz, bir müzik dinletebilirsiniz. Yani öğrencilerin alışkın olduğu dijital hazları onlara vererek onların bir rahatlamalarını sağlayabilirsiniz. Hatta öğrencilerin fiziksel aktivite, yani konferanslarda yaptıkları zaman ya yine mi falan diyoruz da travma sonrası bu biraz daha önemli. Öğrencilerin oturdukları yerde böyle esnemelerini, belki bir ayağa kalkmalarını, kendi etraflarında dönmelerini falan istemek biraz daha önemli. Yani bu tabii mindfulness konusuna giriyor ama yani bir derin nefes alma ve farkındalık egzersizleri eğer biliyorsanız yapmayı ve yaptırmayı, bunlar da değerli.
Bir de tabii her seferinden, her zaman olduğumuzdan daha responsif olmamız gerekiyor. Daha hızlı mesajlara cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü çocuk size şu anda çok vulnerable, kendini çok zayıf hissediyor. Sizden bir yardım istediği zaman o yardım gelmekte gecikirse sizin onunla ilgilenmediğinizi düşünmeye başlıyor ve duygusal bir boşluğa düşüyor. Dolayısıyla biraz daha çabuk cevap vermek, biraz daha şefkatli cevap vermek çok önemli. Dördüncü konumuz arkadaşlar empowerment, yetkilendirme. Bu öğrencilere bir kontrol hissi verme. Yani kendi geleceğim hakkında benim de bir gücüm var duygusunu uyandırma. Mesela yani bunu zaten normal eğitimde de ben tavsiye ediyorum ama şu anda hani, travma bilgilendirilmiş eğitimde iyice önemli. İlk derste dersin kurallarının gözden geçirilmesinde öğrencilere soru sorabilirsiniz. Mesela ne bileyim işte sizce ağırlıklar nasıl olmalı, ne kadar ödev olmalı, sizce ben tabii yoklama almıyorum ama sınıfta katılma notu veriyorum. Sizce 0-1-2 katılma notundan 2 almak için ne yapmalısınız? Kimler 1 alabilmeli, kimler 0 alabilmeli gibi. Aslında sizin planınızı radikal olarak değiştirmeyecek ama öğrencilerin kendisini sürece katılmış hissine vereceği bir takım sorular sormanız öneriliyor. Ben bunun da çok iyi fikir olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere mesela işte projelerini kendileri seçme konusunda bir esneklik vermek iyi bir fikir. Farklı kaynaklar önerebilirler. Dersin kaynakçasına eklersiniz. Yani bu ne olacak ki bundan kimse bir zarar görmez. Öğrenci kendi okuduğu bir makalenin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorsa bunu dersin kaynakçasına ekleyebilirsiniz. Ödevler konusunda da özgürlük verebilirsiniz. Mesela işte kompozisyon veya video. Öğrenci biraz böyle elinde güç olduğunu hissedince kendini güçlendirilmiş hissediyor ve bu çaresizlik duygusundan biraz daha kolay kurtulabiliyor. Sınıfta da zaten flip learning yaptığımız için bu öğrenci merkezli eğitim konusunda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama bu daha da önemli. Öğrencilerin konuşturulması daha da önemli. Önerilere, geri bildirimlere her seferinden daha da açık olmamız gerekiyor. Öğrencilerin kendi aralarında konuşmalarını yani peer learning dediğimiz şeyi tetiklemek daha da önemli. Bu 4 ilke üzerine düşünürseniz ve müfredatı nasıl değiştiririm, sınıfımda nasıl değişiklikler yaparım, emin olun sizler de çok daha rahat edeceksiniz. Öğrencileriniz de daha hızlı normalleşme yoluna girecek. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.